Vitamin ve mineral desteğinde hamilelik sürecinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizden dinlemek isterim. Aslına bakacak olursanız hamileliği bir 3 evrede ele almak lazım. Hamilelik öncesi, hamilelik süreci ve hamilelik sonrasındaki dönem. Amalgam dolgular varsa mutlaka çıkarılması lazım ama bir prosedür eşliğinde çıkarılması lazım. Onu anlatabilirim arzu ederseniz. Evet, çok sevinirim. Ben de onu isterim sizden. Eğer doğru bir protokolle yapılmayacaksa orada kalmasından da zararlı olabilir. Evet. Çocuklarda mutlaka şu vitaminleri ve mineralleri verelim diyeceğiniz neler var? Genel anlamda biz hep annenin depolarını doldurmak ve doğum yapana kadar ve sonraki 1 yaşına kadar gelen süreçte emzireceği için bebeğin ihtiyacını anneden karşılamasını hedefliyoruz ve hep anneye çalışırız, anneyi destekleriz, anneye veririz. Ağız sağlığını bütünsel olarak değerlendirdiğimiz mineral ve vitaminlerle nasıl daha sağlıklı oluruz konulu Sağlığınla Gülümse video serimize devam ediyoruz. Ve konumuz şu anda hamilelik ve çocukluk. Şimdi hamilelik dönemindeki doğru katkılar, çocukluk döneminde yapılacak doğru yaklaşımlar, bunları sadece vitamin, mineralle kısıtlamıyoruz tabii ki, her yönüyle değerlendiriyoruz. Ömür boyu sağlığımızı etkileyecek aslında temel yapı taşlarını oluşturuyor. Bir fizik tedavi uzmanımızla yaptığımız görüşmede kendisi demişti ki 25 yaşına kadar kemiğimiz oluşuyor. 25 yaşından sonra gittikçe onu yemeye devam ediyoruz. Şimdi sizinle de konuştuğumuz zaman çocukluk ve hamileliği bunun için çok önemsiyoruz. Hamilelik sürecinde neler olduğunu konuşalım ama öncelikle şöyle bir fikrimi söyleyeyim. Gelen pek çok hanımefendi, çok fazla duyuyorum bunu. Ya diyor, ben işte 3 tane çocuğum var ya da 2 tane çocuğum var. İşte şu dişlerimi diyor Ayşe'de kaybettim. Şununla şunu da diyor işte Ali'de kaybettim. O zamandan beri işte kendimi kötü hissediyorum. Şimdi burada tek faktör tabii ki vitaminler, mineraller ya da benzer kişisel konular değil. Aynı zamanda ağız sağlığı ve ağız bakımı çok önemli. Bir de o dönemlerdeki mide refleksi sebebiyle düzenli olarak diş fırçalayamama ve ağız bakımını kişisel olarak yapamamanın da etkisi var. Şimdi bunları bir kenara koyarsak, vitamin ve mineral desteğinde hamilelik sürecinde hangi aşamalarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizden dinlemek isterim. Aslına bakacak olursanız hamileliği bir 3 evrede ele almak lazım. Hamilelik öncesi, yani hazırlık dönemi, hamilelik süreci ve hamilelik sonrasındaki dönem. Hamilelik öncesinde bir kere hamileliğe hazırlanmak için bir takım eksiklikleri yerine koymak çok kritik. Yani sağlıklı bir bebek oluşumu için, sağlıklı bir omurga ve beyin gelişimi olan bebek oluşumu için folik asit olması gerekiyor. Ve bu folik asiti biz hep böyle beyin sağlığına, omurga sağlığına odakladık ama genel vücut sağlığı, o iskelet yapısı, çene, yüz yapısı açısından da folik asit oldukça değerli. Çünkü folik asit hücre oluşumu, hücre bölünmesi ve hücre çoğalması için gerekli olan bir vitamin, B9 vitamini ve hızlı anne karnında büyüyecek olan işte o bir hücreden yaklaşık 4 kiloluk, 3 kiloluk bir insana dönüşecek hale gelene kadar oldukça fazla yüksek oranda hücre çoğalması oluyor. Bu yüzden annenin folik asit depolarını hamilelik öncesinde doldurmakta fayda var. O yüzden de bilinçli, planlı, gebelik ve ihtiyacı karşılanmış bir anne adayı olmasını istiyoruz. Tabii ki folik asiti verirken de artık Türkiye'de çok daha fazla söz edilir olduk. Folik asitin kullandığımız bir enzim var. MTHFR diye kısaltılıyor. Bu enzimin yapısının bozulduğunu görüyoruz. Türkiye'den de bu yapının bozulduğuna yönelik bir takım bilimsel çalışmalar var. Özellikle kanser olgularında yapılmış çalışmalar var ki %90'lara kadar bozulduğunu göstermişler. İleri yaş menopaz
menopoz, kanser olgularında. Gençlerde biraz daha belki düşük ama yine de 3 kadından birinde bu MTFR mutasyonu var diyebiliriz. Yine vücuttaki inflamasyonu azaltmak adına ve hücreleri korumak, özellikle üreme hücrelerini korumak adına omega 3 kullanımını, antioksidan kullanımını önerebiliriz. C vitamini yine bu dönemde kullanılmasını önerdiğimiz vitaminlerdendir. Hamilelik sürecine gelecek olursak da hamilelikte yine belli başlı mineraller ve vitaminler bizim için değerli. Bunların en başında demir geliyor. Çünkü 2. aydan itibaren hızlı bebek gelişimi sürecinde annenin demiri yetersiz kalıyor. Ve yetersiz kalan bu demir anneye de yetmediği, bebeğe de yetmediği için annede de bir takım semptomlara, bebekte de gelişme geriliğine yol açabiliyor. O yüzden de demir kullanımı önemli diyebiliriz. Bir de magnezyum. Magnezyumu da gebelik sürecinde aslında hamile kalındığı öğrenildikten itibaren kullanılabilecek bir mineraldir. Ta ki eğer normal doğum planlanıyorsa son 2 haftaya kadar magnezyum kullanmasını öneriyoruz. Şöyle ki magnezyum kullanımı hem bebeğin gelişimi, kemik, diş, çene gelişimi açısından ilerleyen dönemde fayda verdiği gibi annenin de ilerleyen dönemde oluşabilecek metabolik hastalıkları, gebelikte oluşabilecek metabolik sorunları, hipertansiyon, şeker oynamaları ya da gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik sürecinde ortaya çıkan diyabet oluşumunu engelleyici rol oynayabilir. Annenin ağız sağlığına geldiğimizde de gebelik sürecinde sizin de bahsettiğiniz gibi reflüden kaynaklı olarak annede bazı diş fırçalama problemleri olabileceği gibi ağız kuruluğu bu dönemde çok daha fazla hale gelmektedir. O yüzden de anne diş çürümelerine yatkın hale geliyor. Aslında size bir şey söyleyeyim mi Zafer Hocam? Benim hamile kaldığımı öğrendiğimde ilk yapmayı istediğim hareket çürükleri doldurmaya gitmek için bir diş hekimine gitmek oldu. Ve o dönemin bilgileriyle bana hemen amalgam dolgular yapıldı. Ve amalgam dolguları benim hamileliğim sürecinde yapıldı. Yanlışlardan birisi buydu. O yüzden annenin hamilelik öncesinde mutlaka diş tedavilerini tamamlaması gerekiyor. İkincisi de diş eti problemlerini yine gebelik sürecinde ortaya çıkarsa bundan koruyucu işte C vitaminidir, bir takım antiinflamatuar desteklerdir, gargaralardır, omega 3 kullanımıdır ki bu bebeğin gelişimi açısından da çok değerli, kullanılmasını öneriyoruz. Bir de annenin ağız sağlığı kadar, kemik sağlığı kadar bebeğin ağız ve çene sağlığına destek olacak bir vitamin var. D vitamini ile beraber K2 vitaminini önermiştim. K2 vitamininin bir formu var. MK7'nin dışında MK4 formu. MK7'yi daha çok kemik sağlığında desteklediğini biz biliyoruz kullanan kişinin bedeninde, ama kan beyin bariyerini geçmesi ya da anne karnındaki bebeğe geçiş için plasental bariyer dediğimiz geçişi sağlayabilmesi için K2'nin daha küçük formu olan MK4'ü öneriyoruz. Bu bebeğin çene gelişimi, bebeğin maksiller kemik ve sinüs gelişimi açısından faydalı olduğunu, iyi bir çene yapısının oluşması ve iyi bir diş gelişimi oluşması açısından da değerli olduğunu vurgulamak isterim. Yani hamile annelerimizde mutlaka D vitaminini MK4 içeren bir K2 ile MK7'yi kombine edip kullanabileceklerini söyleyebilirim. Tabii burada biz her şeyi bütünsel düşündüğümüz için hamilelik süresince genel dikkat etmeleri gerekeni bir diş hekimi gözüyle müsaadenizle ben de kısaca özetleyeyim. Bir kere sizinle hemfikirim. Mutlaka eğer bir hamilelik planlaması varsa mutlaka ve mutlaka öncesinde bir diş temizliği, genel diş taşı temizliği, varsa çürüklerin tedavi edilmesi, eğer yeterli zaman varsa eksikliklerin tamamlanması çok faydalı olacaktır. Sonrasında eğer bunlar olmamışsa, sürpriz bir hamilelik süreci ise genellikle ilk 3 ayda çok ileri tedaviler yapmayı tavsiye etmiyoruz. Ancak diş taşı temizliğini hangi dönemde olursa olsun mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Kişisel ağız bakımlarını mutlaka ihmal etmemeleri gerekiyor. Mide bulanıyor tamam, ama ona göre de belli teknikler gelişebilir. Eğer kendileri bu yönde bir çözüm üretemiyorlarsa mutlaka diş hekimine ulaşarak kişisel ağız bakımı için de destek alınabilir. Özellikle ikinci 3 ayda
her türlü tedavinin yapılabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki abartı olmamak kaydıyla ihtiyaçlar bazında. Bu dönemde antibiyotik alımı çok gerekiyorsa, çok mecbursa amoksilin grubu olmak kaydıyla alınabiliyor. Yapılabilecek her türlü tedavinin vereceği zarardan fazla iltihaplı diş ve diş etleri çocuğa ve anneye daha fazla zarar verir. Onun için eğer öncesinde bir müdahale yapılmamışsa ikinci 3 ayda varsa iltihaplı diş etleri mutlaka tedavi edilmeli. Varsa diş kökü iltihabı mutlaka kanal tedavisi mi yapılmalı? İşte çekilmesi mi gerekiyor? Tercihimiz değil ama çekilmeli. Ağızda vücuda mikrop pompalayan herhangi bir bakteriyel fokal odak, mikrop odağı kalmamalı. Son 3 ay döneminde de ağız bakımı mutlaka devam etmeli ve tabii ki sizin önerdiğiniz şekilde mutlaka ağız sağlığını ve vücut sağlığını, kemik sağlığını destekleyecek destekler mutlaka alınmalı. Tüm bu söylediğimiz öneriler yapıldığı takdirde bebekle beraber kaybedilen dişler olmayacağının sözünü verebiliriz burada beraberce. Evet, gerçekten her gebelikte bir dişini kaybettiğini şeklinde ifade edebiliyorlardı. Şimdiki bilinç daha iyi, çok daha güzel. Artık amalgam dolgu da yapılmıyor. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Eğer ki amalgam dolgular varsa mutlaka çıkarılması lazım ama bir prosedür eşliğinde çıkarılması lazım. Onu anlatabilirim arzu ederseniz. Evet, çok sevinirim. Ben de onu isterim sizden. Şimdi sadece bir amalgam sökümü için bilinçli olan pek çok yabancı hastamız bize geliyor. Amerika'dan uçup bir amalgam dolgu söktürüp giden hastalarımız var ya da Avrupa'dan. Amalgam sökümü eğer doğru bir protokolle yapılmayacaksa orada kalmasından da zararlı olabilir. Evet. Mutlaka lastik koruyucu, rubber dam dediğimiz lastik koruyucuyla nefes yolundan ayrılmalı. Bir. İkincisi mutlaka ve mutlaka bir vakumla, çok güçlü bir vakumla çekilmeli. Üçüncüsü mümkün olduğu kadar amalgamı kenarlarından alıp, çünkü ters tutuculukla amalgam diş üzerinde kalır. Aslında çok az bir amalgam kaldırarak dolguyu oradan çıkarmak mümkündür. En az miktarda amalgamı buharlaştırarak, partikülleştirerek çıkarmak lazım. Üçüncüsü amalgam çıktıktan sonra çok iyi bir yıkamayla vakum yapılmalı. Dördüncüsü karbon desteğiyle nötralize edilmeli. Mutlaka yani vücut akışına sokulmamalı. Beşincisi biz bir de bunlara ilave, dünyada bu yapılıyor, SMART protokol deniyor. Bir de mutlaka dişin üst yüzeyinde sert doku lazeriyle mikropartikülleri de mutlaka uzaklaştırırız aynı şekilde. Bir de sizin biraz önce söylediğiniz kemik sağlığını etkileyen mineral desteklerini de 3 hafta öncesinden başlamak kaydıyla vererek kemik eksiği olan işte magnezyum, demir ve biraz önce saydığımız kemik sağlığını, ağız sağlığını etkileyebilecek tüm eksik mineral ve vitaminleri de destekleyerek kişiye daha zararlı olmasını sebep olacak tüm etkenleri de ortadan kaldırmayı isteriz. Teşekkür ediyorum hocam. Belki bir ufak katkıda bulunmak isterim. Özellikle öncesinde, yani protokol uygulanmasının öncesinde antioksidan desteği yapmak, antioksidan sistemi harekete geçirmek ve desteklemek açısından faydalı olabilmekte. Bu amaçla da alfa lipoik asit gibi, yüksek doz C vitamini gibi, omega 3 zaten bahsettiğiniz desteklerini yapmayı önerebiliyoruz. Sonrasında da ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılması sürecini destekleyecek spirulina, chlorella ya da zeolit, özellikle ağır metal bağlayıcı özelliği olan zeoliti sonrasında da mevcut civa bağlamını sağlayabilmek adına kullanılmasını önerebiliyoruz. Süper. Bununla ilgili sizinle bir protokol geliştirmeyi çok isterim. Evet. Teşekkür ederim. Tabii hamilelik sürecini geçtik, çocukluğa geldik. Evet. Bu dönemde, yani çocuklukta ilk kemik ve yumuşak doku kas gelişimi sürecinde temel yapı taşlarının doğru oturması için çocuklarda eksikliğinin tespit edilip mutlaka desteklenmesi gereken ya da tespit edilmesine gerek yok, mutlaka şu vitaminleri ve mineralleri ya da antioksidanları verelim diyeceğiniz neler var?
Aslında bebeklik döneminde ek gıdaya geçip de artık tamamen beslenme açısından ek gıdaya bağımlı olduğu zamana kadar bebeklerin anneden aldığı potansiyel vitamin, mineral depoları oldukça yeterlidir. Genel anlamda biz hep annenin depolarını doldurmak ve doğum yapana kadar ve sonraki 1 yaşına kadar gelen süreçte emzireceği için bebeğin ihtiyacını anneden karşılamasını hedefliyoruz ve hep anneye çalışırız, anneyi destekleriz, anneye veririz. O yüzden de işte emzirme döneminde annenin multivitamin kullanımını öneririz, destekleriz, devam etmesini öneririz. Eksikleri yerine koyması gerektiğini söyleriz. Ama 2 yaşından itibaren artık bebeğin hani hem yürümeye başlaması hem beslenme alışkanlıklarının oturduğu veya oturmadığı dönemde sıklıkla karşılaştığımız eksiklik demir eksikliği olabiliyor. Bu bebeklikten itibaren de gelebiliyor. Eğer annede potansiyel bir eksiklik varsa bebekte de potansiyel olarak demir eksikliği söz konusu olabiliyor. Zaten periyodik testlerde, tahlillerde bunu tespit ediliyor ya da hiçbir tahlil yapmadan da düşük dozda demir takviyesi vererek takip eden hekim arkadaşlarım bebekte mutlaka bir demir açığı oluşmadan desteklenmesini sağlıyorlar. Çünkü bebeğin hem fiziksel hem de beyin gelişimi açısından demir önemli bir mineral. Bu açıdan uyanık olmakta fayda var. Ama bunun dışında çok fazla bebekte 2 yaşını geçene kadar çok elzem bir takviye ile karşı karşıya kalmıyoruz diyebilirim. D vitamini açısından bazen bir de eksiklik olabiliyor. Şöyle bir çalışma yapmışlar Zafer Hocam. Gebelik sürecindeki D vitamini düzeylerine bakmışlar annelerin, anne adaylarının ve doğum yaptıktan sonra bebeklerin D vitamini düzeyine bakmışlar. Gebelerde D vitamini düzeyi normal olan bir kişi çıkmış, bir tane kadın çıkmış. Doğumdan sonra bebeklerde ikisinde eksik, bir tanesinde normal çıkmış. Dolayısıyla bebeklerde de eksik. Çünkü anneden geliyor bu eksiklik. Bunu bebeklik çağından itibaren de tamamlayabiliriz eğer bir eksiklik tespit edildiyse. Diş hekimliğinde çok popüler bir konuya gireceğim. Florür. Evet. Şimdi florür çok önemli bir tartışma diş hekimliğinde. İşte diş macunuyla beraber florür takviyesi olmalı mı, olmamalı mı? Farklı yaklaşımlar var. Daha doğrusu bizim köklü diş hekimliğinde florür desteği mutlaka olması gerektiği söyleniyor. Bazı işte popülist yaklaşımlar, farklı yaklaşımlarda da işte florürün insanın daha farklı kişilere toplum psikolojisine yönelik davranmalarına sebep olduğu için kasten konulduğu gibi yorumlar var. Skeptik yaklaşımlar var. Evet. Mesela bazı bölgelerde florür suda çok fazla olduğu için, hatta florür fazlalığı olduğundan dolayı dişte renkleşmeler oluşan Sparta bölgesi gibi bizim bölgeler var. Florür bir çocuk için gerçekten ne kadar gerekli? Bunun diş macunuyla alınması sizce doğru mu? Ya da farklı yöntemlerle de bunu almak mümkün mü? O tür spekülasyonlardan dolayı çocuklarına o şekilde vermek istemeyen kişiler için bazı kişilerin kafasındaki bu soru işaretlerine yönelik sizin kişisel fikirleriniz nelerdir? Florür sadece diş açısından değil, kemik sağlığı açısından da önemli bir mineral aslına bakacak olursanız. Fazlasına temas ettiğimiz noktada genel görüş işte iyotun dokulara, hücrelere bağlanmasını engelleyici, onunla yarışarak onun önüne geçici ve iyotun kullanılmasını engelleyici rol oynadığı için istenmediği bir görüş, bir bakış açısı var. Benim nazarımda aslında flor deposu olarak, flor ihtiyacı olarak anneden yeni doğan bir bebek anneden aldığı ihtiyacıyla kemik gelişiminde yeterli düzeyde sağlayabileceğini düşünüyorum. Ama diş gelişimi sonradan ortaya çıkan, yani mevcut dişin dışında dış etmenlerden çok etkilenen ve flor yoluyla da lokal olarak etkilenen bir yapı. Dolayısıyla diş macunlarında çok böyle çocuğun koordine olabileceği, işte yutmadan tükürüp dışarıya salgılamak şeklinde kullanabileceği bir yaşa geldiğinde artık florlu diş macunlarını kullanmasında lokal etki yapacağı için hiçbir sakınca olmadığını düşünüyorum. Çünkü yutulmadığı sürece herhangi bir zararlı etkisiyle karşı karşıya kalmayacağımızı düşünüyorum. Ağızda diş macunu olarak kaldığı süre içerisinde de emilime çok majör bir etki yaratacak kadar olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki bu benim kişisel görüşüm. Herkesin farklı değerlendirmeleri olabilir. Ben halihazırda florlu diş macunu halen de kullanıyorum. Bir dönem bizde çocuklara yönelik florür tabletleri çıkarıldı.
Bunların çok faydalı olduğu söylendi. Fakat sonra bir anda kayboldu. Demek ki sistemik olarak bunun verilmesinin çok da önemli olmadığı ortaya çıktı bilimsel olarak. Tabii ki sizin kişisel fikirleriniz burada çok önemliydi. Sevgili dostlar, hamilelik ve çocukluk döneminde ağız sağlığı açısından mineral, antioksidan ve vitaminlerle ilgili söyleşimizi de burada tamamlamış olduk. Bir sonraki söyleşimizde longevity ile beraber kadın ve erkeklere özel vitamin kullanımını konuşacağız.